Selamlar millet, ben Yoyan. Bu videoda sıfırdan yeni bir hesabımızı açıyoruz. Bakalım ne zaman ban yeriz bilmiyorum ama elimizden geldiğince hızlı bir şekilde kasınmaya çalışacağım. Ayrıca yeni gelen arkadaşlara da kanala abone olursanız çok sevinirim. Hıp hızlı bir şekilde büyümek istiyorum açıkçası. Sizlere de daha çok video çekebilirim bunun sayesinde. Şimdi başlayalım. Eğer ki yeni oyuncuysan veya yeni hesap açmayı düşünüyorsan benim başlangıç stilimi izlemeni tavsiye ederim. Çünkü 25 dakika içerisinde 100K'lık bir bütçeye ulaşıyoruz. Bu arada hedef olarak şu an aklıma şey geldi. Hani oyundaki her bineği koleksiyonunu yapmaya çalışabiliriz. Ama bu tabi hedeflerden yalnızca biri olur. Yani başka hedefler de lazım. Aklınızda hedef varsa bana böyle bir tavsiyede bulunabilirsiniz yorumlarda. Ne bileyim örneğin kendine 8-3 craftlamaya çalış. Tetris falan. Kafanıza aklınıza ne geliyorsa bana tavsiyede bulunabilirsiniz. Şu anlık aklımda işte binek koleksiyonu var. Örneğin eşek, at, kurt. Bütün oyundaki binekleri ele geçirmeye çalışabiliriz. Mamut da dahil olmak üzere. Bu arada elimden geldiğince hızlı bir şekilde günlük video atmaya çalışacağım bu hesapta. Oynadığım süre boyunca en azından. Veya şey yaparım. Mesela bugün diyelim 3 saat oynadım. Yarın da 3 saat oynadım. İkisi toplam 6 saat ya. Bunu bir 20-30 dakikalık bir video yapabilirim mesela. 2 günde bir de olabilir yani. Bunu duruma göre bakarız. Umarım yani izlenmelerimiz biraz artar. Şimdi ben direkt olarak buradan craft a bow diyorum. Hemen bow craftlayacağız. Kalan her şeyi direkt olarak satıcıdan alacağız. Ve skolar rob yapacağım. Daha sonra tekrardan bunları da satabilirsin. Cebine 2 tane eşek almanı tavsiye ederim. Üçüncüde çok yavaşlıyoruz, o yüzden almana gerek yok. Kanka bitirdim ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer ki 15 dakikadan erken bitirirsen senin çıkmana izin vermiyor. 15 dakikaya kadar bekletiyor. Ben 12 dakikada bitirdim. O yüzden şu an bekleyeceğim 3 dakika. 3 dakika sonra görüşürüz. Beyler dünyanın en uzun 3 dakikasıydı resmen. Yani bak kaç dakikadır bekliyorum, daraldım biliyor musun? Neyse sıkıntı yok. Nerede başlayalım? Bridgewatch olabilir. Limers olabilir. Limers mi Bridge mi? Ya. Limers seçtim kanka. Ya çok da bir önemi yok zaten. Işınlanabiliyorsun biliyorsun. Bunlar önemsiz. Öyle anlık yani. Buradan direkt olarak skipleyeyim. Ben size daha güzel bir yöntem göstereceğim. Yeni başlasam bile benimkini kullan. Boşver oyunun verdiği sistemi. Farklı sistem moruk. Devam. Bu arada bu videoda mesela şöyle bir hedef koyalım kendimize. 2.5M silver veya loot fark etmez. 2.5M'e ulaşalım. Ayrıca şöyle bir 2-3 tane de bineğimiz olsun depoda. Ne bileyim eşek olsun bir. At olsun. Ne olsun başka? Geyik olsun. Tamam mı? Bunları alalım mesela. Direkt olarak boss'a doğru ilerleyeceğim. Sadece birkaç tane slot keserim. T3'e kadar speklerimizi açabilmek için. Onun dışında hepsini kesmek zorunda değilsiniz. Dungeon'a girme sebebimiz zaten sondaki sandık değil. Görevden gelen 25K'lık item. Dungeon'ı bitirince 25K verecek bize. Arkadaşlar bu arada video editleyebilecek, hani bana yardımcı olmak isteyen arkadaşımız varsa şu anda ücret veremeyeceğim ama ileride düzgün bir gelirimiz olursa tabii ki de paylaşırım. Ama şu anda kendini geliştirmek isteyen ve editten anlayan bir arkadaşımız varsa bana ulaşırsa sevinirim. Discord'dan veya yorumlardan yazarsa ben ona ulaşırım. Sandık Legendary de olsa, mor da olsa hiç ne olduğu fark etmez. Boss kesip çıkacağız, direkt sandığı açmayacağız. Çünkü birkaç kere denedim. Hep 1K falan atıyor. Rengi önemsiz. T3 dungeon olduğu için. O yüzden uğraşmayın. Mesela mor ya bu. Boş ver. Salla. Tamam, dungeon'ı bitirdikten sonra direkt olarak A'ya basıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey direkt olarak hangi yerde doğduysam ana şehrine gitmek. Ben Limers'ta doğduğum için Limers'a doğru ilerleyeceğim. Kanka gelir gelmez bak solda mavi portal var. Hemen buraya giriyoruz. Yani başka bir yerde doğduysan şu şekilde mavi gözükecek zaten. N tuşuna bas. Expedition Master ismi. Buraya gelip en üstteki şeyi seçiyoruz. Alttakileri de seçebilirsin. Ama ben hani en hızlı şekilde yapmaya çalıştığım için diğerini yapmayacağım. Diğeri biraz daha uzun sürüyor. Çok da
para farkı yok. Bunda da Dungeon'la aynı mantık. Bütün her şeyi kesmemize gerek yok. Sağ tarafta bakın. Şu an diyor ki 4 tane okçu öldür. 5 tane ateşçi öldür. Bir de boss'u öldür diyor. Zaten 4 tane okçu oyunun başında burada görüyorsunuz. Bunları kesip geçiyorsun. Bak arkamdaki şu bıçakçıları falan kesmeme gerek yok. Kestikten sonra şuradan dışarı çıkış yapıyoruz. Şimdi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Artık Black Zone'a çıkabiliriz. Şimdi bu yaptığımız şeyler bize ne kazandırdı onu göstereceğim. Sağ tarafta şuradaki şeye tıklıyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Unclaimed diyorsun. Claim all diyorsun. Cebinde kanka 100k'lık bir item doluyor. Şimdi bunları direkt markete gidip satacağız. Hemen gidelim. Ve kendime bir set dizeceğim. Kendi başlangıç setiniz varsa onu yapabilirsiniz. Ama şu anda göstereceğim seti yeni hesaplar kullanabilir, yeni oyuncular kullanabilir, geri dönmüş oyuncular kullanabilir. Çok rahat bir oynanış stili var. Tavsiye ederim. Ayrıca bu itemleri sattıktan sonra premium gelecek. Premium'u da açıyoruz. Şimdi ben direkt seti dizeceğim. Kankalar, eğer benim bu ana kadar benle beraber geldiysen alman gerekenler: bir tane Fire Staff, giy bunu direkt. Yan eline T3 Torch, giy bunu direkt. Zırhın Scholar Robe, giy. Kafalık Scholar Kol, giy. Soldier Boots, giy. T3 olarak hepsini giyiyorsun. Sadece ana silahımız Fire Staff olacak. T2. Şimdi elinde olan kitapları en düşükten okumaya başlıyorsun. Daha sonra şuradaki şey geldiği zaman artık Holy Staff'ı giyebilirsin demek oluyor bu. Daha sonra bunu tak ve kitapları basmaya başla. Şu ana kadar olan her şeyi yaptıktan sonra bunların hepsini çıkartıyorsun. Eşek de dahil olmak üzere. Hemen bir quick sell yapıyoruz. Cebimizde 90k var. Şimdi ilk yapman gereken kendine bir at almak. Sonra da setimizi dizeceğiz. Şimdi ne yapıyorsun sen? Niye healer alıyoruz diyebilirsin. Normal. Ama oyundaki en güçlü DPS'lerden biri aslında healer. Ne alaka diyebilirsin. Ama öyle. Göreceksin zaten oynarken. PvE'si de çok iyi, PvP'si de çok iyi. Sadece kaçma ve yakalama konusunda biraz sıkıntılı. Onu da halledeceğiz. Şu anda senden istediğim 4-1 setini dizmem. Her şeyi 4-1 aldıktan sonra bir tane omlet alacağım. Bu omlet bize bekleme süresinin azalma sağlıyor. Üstüne gelince görebilirsin yazdığı şeyleri. Ayrıca pot olarak da direnç iksiri alacağım eğer Türkçe oynuyorsan. Yabancı dilde zaten rezistans. Şimdi her şeyimiz hazır. Artık buradan gelen tüm hediyeleri de alalım. Bunların hepsini okuyalım. Şu an hesabı açalı 27 dakika oldu. Ve her şeyim hazır aslında şu anda. Skill'leri de şöyle giderken göstereyim. Q2, W1, zırh 3'e 1, kafalık 1'e 1, ayakkabı 2'ye 2 kullanacağız. Kendi şehrinde enerji manipülatör var bu şekilde mavi. Oraya doğru giderekten Black Zone'a geçeceğiz şimdi. Bu arada şu an anlattığım yerleri bir dakika içerisinde de gösterebilirdim. Ama yeni başlayan bir oyuncu şimdi izleyip de ne oluyor lan ne yaptın falan demesini istemiyorum. İlk bölümde şu an anlatıyorum. Zaten aşağı dediğim gibi timelapse koydum. Atlayabilirsiniz anlattığım yerleri. Ama yeni oyuncuların izlemesini tavsiye ederim. Zaten birinci bölümden sonra bu kadar çok anlatacağımı düşünmüyorum. Hani biraz daha oynanışa geçeriz. Black Zone portala geldikten sonra buradaki mavi portaldan dışarı çıkıyoruz 10k ödeyerek. Şu anda setim çok yüksek olmadığı için T5 bir map'e gidiyorum. Bu arada şimdi elimizden geldiğince gizli saklı oynayacağız başlangıçta. Çünkü şu anda tüm bütçem üstümde aslında. Ölürsem yaptığım tüm tutorial boşa gidecek. Hani yeniysen benim kadar agresif oynamana gerek yok. Hani direkt olarak Black Zone'a çıkmasan da olur. Safe zone'lara takılabilirsin istersen. Ama hani 25 dakikalık emeğim var sadece. Çok da bir şey yok aslında. Ölsem ne, ölmesem ne. Korkarak oynanacak bir oyun değil bu. Ama çok da gaza da gelmemek lazım tabii. Video 30 dakika olur, 1 saat olur, ne kadar olur bilmiyorum. Çünkü şu anda hani bir ay sonra ilk kez video çektiğim için bol bol konuşuyorum aslında.
Ya biliyorsunuz normalde bu kadar çok konuşmuyorum. Ama içimde kaldı herhalde ya. Heveslenmişim bir aydır. Tamam beyler, kampa geldik. Kampa gelince... Dur, içeride biri var. Bununla savaşırız, sıkıntı değil de. Girdiğin zaman sağda şu kadar puan yapman gerekiyor diyor. Slotları keserek puan artıyor. Puan artınca da sandık açıyoruz. Şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Bu adam bize saldırabilir. Saldırırsa daha iyi olur. Savaş yaparız. Aksiyon iyidir. Adamı attan düşüreceğim kanka. Şimdi bakın ne kadar güçlü olduğumuzu siz de göreceksiniz. Healer'ın gücünü hafife almayın. Biraz kayıtlayalım tabi. Adamın IP'si yüksek. Eyvah. Yukarıda biri var. Oo, olmaz olmaz olmaz. Çok fazla adam geldi. Ata binelim. Gelin bu adamla da savaşalım isterseniz. Ayakkabıyı taklaya alacağım. Sebebini anlarsınız. Rakipte Curse Staff olduğu zaman E'si patlamadan şu ayakkabıya basarsan damage yemiyorsun. Mantık bu. Ama adamı da yakalayamayacağız biz. O yüzden kovalaması lazım bize. Bak şimdi tam patlarken bunu bastığın zaman ölmüyorsun. Adam ayakkabısını kullandırttım bu arada. Ayakkabımız gelecek yine. Aynı şekilde. Şimdi canımızı da fullleyelim. Gördüğünüz gibi adamın IP'si benden, bakın göstereyim. Adamın IP'si benden 350 IP fazla. Ona rağmen kestim adamı. Ne kadar güçlü olduğunu anlayın çarın. Şimdi ayakkabımızı düzeltelim. Şurayı toplayalım. Daha sonra da geri dönelim. Çünkü güzel para kazandık. Sandığı mavi attı. 58k. Okey. Toplam lootumuz 300k oldu bile. Yani hesabı açalı 30 dakika oldu kanka. Çok güzel ilerliyoruz. Böyle devam ederiz umarım. Şimdi mavi portaldan gelmiştik ya. Nereden bindiysen M'ye bastığın zaman zaten bak gözüküyor, şurada mavi bir şey görüyor musun? Oraya geri dönüyorsun. Seni direkt olarak base atıyor. Ana portala. Tamamdır, geldik. Şimdi bir şeye bakacağım. Ne kadar veriyor festival yapınca. Bir bakalım. 180k. Niye bu kadar düşük ya? O zaman sell order'a koyalım kanka. Şimdi hızlı para için bu kadar 100k kaybetmeye gerek yok. Bazı şeyleri satacağım sadece. Aynı şeyi tekrardan yapacağız. Save portaldan çıkacağım ve Open World'de kamp döneceğim. Şu an birkaç kere yapacağım. Hızlandırırım buraları zaten. Ne oluyor? Burada yeni bir savaş olmuş sanki. İçeride biri var. Solana 420. Aha. Neredesin? Neredesin? Ya yanlış yere gittim ya. God damn it man. Kaçırdık adam kanka. Yapacak bir şey yok. Taktiği biliyorsun zaten. Adamı kandır ve kes. Fire bayağı zorluyor lan bizi. Bu ne lan? Öleceğim galiba. Harbi ölüyorum bu arada. Çok zor. Fire'a karşı heal'lama kendine. Oh no. IP'm yeterli gelmedi adamın DPS'ine. O kadar bekleyeceğiz falan yaptım, adam bizi yedi ya. Ama IP farkını görüyorsun kanka. Şimdi abartmayalım. Ya şunları direkt selleyelim gitsin. Biraz cebimize para girsin, tamam mı?
Şuradan last equipment yapalım. 70k zaten setimiz. Bir tane omlet alalım. Tamam, tekrardan çıkalım. Haydi bakalım. Bu arada ne oynasam bilmiyorum. Hani Mist'e falan çıktığımız zaman Bloodletter falan mı oynasam acaba, böyle mobilitesi olan bir şeyler istiyorum ya. Böyle hareket edelim istiyorum. Hafiften. Emin değilim. Yeşil sandık attı. Bayağı bir kötü gitti ya şu anki durum. Bana acilen böyle mor sandık falan lazım. Hani gelmezse çok vakit kaybediyorum şu an kamplarda. Belki T7 map'te güzel bir şey atar, bilmiyorum. Onu deneriz şimdi. Beyler ne oluyor lan? Mamut kesiyor adamlar. Tam da kampın yanındalar ya. Ekibi toplamışlar. İçeride sandık var beyler. Şu sandığı alalım gizlice. Tamam mı? Bak. Sonra topuklarız. Şurada bir kere ölmem gerekecek büyük ihtimal. Belki ölmem. Dur bakalım. 180k. Fena değil. Sandığı mavi attı. Bakalım ne atacak. 86k. Tamam, şu anki parayla bir base atalım istiyorum ben. Şöyle envanteri hızlıca bir pestel yapacağım. Para lazım çünkü. Şimdi direkt olarak farklı bir şey yapacağım. Open World'de tabii ki de böyle kasmaya devam edebilirsiniz. Ama ben işleri biraz daha hızlandırmak için, yani bu videoda 2.5M'ye ulaşmak için Corrupted'a girmeyi düşünüyorum. Corrupted'da bildiğiniz gibi 1v1 atabildiğimiz bir bölge. Yine aynı build'le oynayacağız. Sadece biraz upgrade yapmamız gerekecek. Çünkü oraya giremeyiz 4-1 set ile. Aşağı kata inelim hızlıca. Göstereceğim yapacağım şeyi. Bak, map'te şu şekilde kırmızı bir yer var. Buraya gelince duvarın içinde kırmızı bölge var. Buraya giriyorsun. Girdikten sonra da gireceğimiz Corrupt Dungeon şu sağda bulunuyor. Ben hemen itemlerimi bir depoya bırakayım. Ve kendime yeni bir set dizeyim. Cape olarak da Tedford Cape alacağım. Ama biraz pahalı. O yüzden siz almasanız da olur. Size kalmış. Ama bayağı bir işimize yarayacak. O yüzden alacağım. Kanka bak, bu şekilde yazı geldiğinde ve ekran kırmızı olduğunda adam gelmiş oluyor. Şu anda biz gitmedik, o bize geldi. Şuradan bir kitapları da basalım. Fame'dir. Var. Adam Trinity Spear. Okey, savaşabiliriz. IP'si bizden fazla tabii ama. Okey. Şöyle bir canımı fullleyeceğim. Gel lan buraya. Dur. Hadi. Şöyle bir tane vuralım. Bir tane daha vuralım. Yakalama konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ayakkabımızı değişmemiz gerekecek. Şu anlık değil de bir dahakine değişirim. Döndüğümüz zaman. Gerçi değişmeyelim ya. Pruti sandal çok pahalı kanka. Onu sonradan yapacağız. 130k geldi bu adamdan itemleri kırılmasına rağmen. İyi para. Hemen resetleyeceğim bunu. Sonra next maç. Hızlı. Kanka şimdi rakip bulduk. Adamı bekliyoruz. Ses var yukarıda. Alttayım. Kanka adam bir puff. Bu nasıl bir build ya? Aha. Ne oluyor lan? Herifin 30 canı var. Lot yok mu kanka vuracak? Alo. Tam kaçamaz oradan zaten de. Aga be. Kurt öldü. 684k aldık. CC VIP. Felaket iyi bir bütçe oldu benim için bu arada. Ya Char'ın güçlü olduğunu fark etmişsindir yani. Kesiyoruz kanka. Şimdi ben birazcık dinleneceğim. Bir de bu kısımların editini hallederim. Daha sonra devam edeceğim. Daha bugün bitmedi. Yani bu video bitmedi. Siz 2 saniye falan olacak zaten sizin için.
Toplamda 900K'lık bir bütçemiz oldu. Ben birazdan geleceğim kanka. İyi seyirler. Kankalar toplamda 1 saat 10 dakika oynamışım. Toplam videonun süresi de 20 dakika oldu editle beraber. Bundan sonra çok fazla hani boş yapmayı bırakacağım birazcık. Çok fazla konuşmuşum çünkü. Biraz daha hani oyuna odaklanıp arkadan seslendirme yapacağım, haberiniz olsun. Ya şu an mikrofonu kapatacağım. Haydi şimdiden iyi seyirler efendim. Ha bu arada diğer türlü daha çok hoşunuza gidiyorsa öyle yapmaya devam ederim. Ama şimdi sesimi kapatıp üstüne seslendirme olarak ekleyeceğim. Çünkü ne bileyim 20 dakika biraz uzun konuşmuşum gibi geldi bir saat için. Bunu yorumlarda söylerseniz ona göre diğer videoda daha çok dikkat ederim. Haydi bakalım. Kanka rakip buldu, şu anda karşımızda düz bow var. Buna karşı normal her zamanki gibi oynayacağız. Çok da bir önemi yok. Matchup'ı otomatikman biz kazanıyoruz. Zaten hani adamın DPS'i bizim heal'ımıza yetmiyor. O yüzden normal savaşsanız bile kazanırsınız zaten. Ama burada beni harbiden iyi zorluyor yine. Fakat sınırsız can basabildiğimiz için yani ne kadar zorlarsa zorlasın yine canı fulluyoruz moruk. Burada adamı baitleyip kesiyoruz. Çok yakın bir savaştı bu arada. Düşündüğümden daha zorladı beni hani. Daha kolay olacağını beklerdim. Bu seferki rakibimiz beni o kadar çok uğraştırdı ki hızlandırdım. Yani 5 dakika izlemeyin diye. Kanka oradan oraya koşturuyor koşturuyor. Hani baitleyeyim diyorum, canımı az bırakıyorum. Yok oradan oraya koş, oradan oraya koş. Artık bir süre sonra bayıldım ben de yani. Yoruldum. Ama sadece bu acıyı ben çekmemeliyim. Siz de bana tanıklık edeceksiniz. Burayı izleyin kanka. Finalde de adam benden artık kaç kere, 4 kez mi 5 kez mi 30 canlı falan kaçtı artık, yani ben de baydı yani. Burada adamı kovalarken anlık dikkatim kaçıyor işte. Adam park etmiş oraya yatıyor, beni kesiyor. Ben de hay böyle işin deyip Corrupted'ı salıyorum bugünlük. Şimdi hangi silah oynasam diye çok kararsızım beyler bu arada. Aklınızda bir silah varsa bana öneri yapabilirsiniz. Şimdilik hani biraz loot toplarız falan filan diye Bloodletter alacağım. Kankalar Bloodletter için tüm seti aldım. Her itemin T3 ve T2'sini de aldım. Setleri giyemiyorum çünkü şu an T4'leri. T3 ve T2 alıp kitap okuyacağım. Tamamdır. Tüm set hazır moruk. Kitapları da okudum. Her şeyi selleyebilirim artık. Mist'e girer girmez kale bulduk. Haydi hayırlısı. İyi şans mı kötü şans mı? Beyler çarı Mist'i park ettim kaleye. Arkadan YouTube'dan video arıyordum hani izleyecek. Slot keserken boş boş durmayayım diyordum. Sonra bir baktım arkadan bir şeyler oluyor. Sesler geliyor. Ulan dayak yemeye başlıyoruz beyler YouTube'a bakarken. Son anda yetişiyorum ama panik atak geçirdim bildiğin. Zaten tüm tuşlara basacağım şimdi izle bak. Kafalık basacağım, zırh basıyorum panik olup diyorum ne oluyor falan. Potu Allah'tan akıl ettim de bastım yani. Adam bizi kovalarken önümde bir tane druid buldum. Belki keseriz de para gelir diye adamı kovalamaya başladım. Ama kapı çok yakında maalesef. Kapı biraz daha uzakta olsa bu adamı yerdik aslında hamsi niyetine ama maalesef. O adam kaçtı ve arkamızdaki adam bizim dibimizde. Şöyle arkadan okçunun desteğiyle beraber bir trade'e giriyorum. Bakalım nasıl olacak.
Çok fazla hak yedik. Adam E'sini kaçırmasa %100 ölüyüm burada. Ama içimde şöyle bir düşünce var. Ben bu adamı kendimi kovalatırsam ve balığı döndürürsem, o adamın canı azken benim canım fullense, ben geri dönsem adamı kessem. Biraz fazla düşündüm. Ama benim IP çok düşük. Adamın IP felaket yüksek bana göre. Adamın bir dokunuşu beni ikiye bölüyor falan. Burada hangi akıl hangi akılla gidip balığı üstüme taktım bilmiyorum. 10 saniye cooldown yedim. Hiçbir skill'e basamıyorum ve canımızı kaybettik. Yani bir ay oynamanın sonucu bu herhalde. Balık basıyorum moruk savaşın ortasında. Yine ölünce artık dedim Allah belanızı versin sizin. Ben böyle oyuna tüküreyim. Ben bu videoyu nasıl yayınlayacağım diyorum içimden. Paramız kalmadı, bir şeyimiz kalmadı. Bari şunları selleyeyim. Fessel yapıyorum her şeyi. Open World'da vagon buldum. Vagonlar biliyorsunuz Mist'teki boncukla aynı mantık. Ve de yol çok kısa bak gördüğün gibi. İyi denk geldi. Buradan gelen puanlarla biliyorsunuz sifon alabiliyoruz. Sifonu da markete satıp para kazanıyoruz. Yani ortalama buradan bir 250k 300k gibi para alıyorum aslında. Şu 2 saniyelik iş için. Şimdi Mist'teki ilk kampımızı dönüyoruz beyler. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Bakalım kaç kalacağız. Beyler Mist'teki ilk kamp sandığımızı açıyoruz. Ve 571k aldık. Direkt re attım ve itemi base'e getirdim. Şimdi enerji manipülatörden dediğim sifon olayını alacağız. Bak buraya geliyorsun. Şu en alttan bir üstü seçiyorsun. Sifon enerjiyi seçiyorsun. Hop beleş para. Kanka Mist'e girer girmez bak şu sokak sandığı var ya en küçük dandik olan bak. Hani ana sandık da değil. Küçük dandiri boktan yeşil sandık buldum. Açmayacaktım normalde de neyse açayım dedim. İçinden toplam 1M 180k çıktı kanka. Şaka mı bu? Hani görsen yüzüne bakmayacağım bir şeyden nasıl 1M 180k çıkabilir ya? Mor açıyorum 200k geliyor. Yeşil açıyorum 1.5M. Hemen onu da getirdim. Şimdi bunları normal markette satmaya çalışsam 2 gün 3 gün sürecek ve belki ederinden daha hızlı satmak zorunda kalacağım. O yüzden bunları Black Market'e götüreceğim kankalar. Hemen getirdim zaten. Gördüğünüz gibi direkt olarak cash money alıyorum buradan. Cebimizde 2M nakit bulunmakta hocam. Kalan seti de markete sattıktan sonra 2M 110k paramız oldu. Bu sefer Black Zone'da mist ararken bir adamın kamp döndüğünü gördüm. Burada karşımızdaki adam Nature oynuyor. Bu Nature'ların alan hasarı olduğu için herhangi bir alan hasarı olan char da olur. Tam alan hasarını atarken logout tuşuna basarsanız siz görünmezken adam size vurduğu için savaşa girmiş sayılıyor ve zonlardan geçemiyor. Yani adamı kovalayıp kesebilirsiniz demek oluyor bu. Şu anda bu adam istese bile kapıdan çıkamaz. Bunun sayesinde adamı kovalıyoruz kanka. Bu taktiği bir daha izleyebilirsiniz anlamadıysanız. Bu taktik çok işe yarar. Ve size de yapılmasını istemezsiniz. O yüzden çok kapının yakınlarında böyle şekilde şeyler yapmayın. Adamlar görünmez gelip benim yaptığımı yapabilirler.
Burada arkadaşımız şey sanıyor. Hani çıkabileceğini sanıyor. Noob yazıyor bana. Ama fark edemiyor ki şu anda onun üzerinde outlaw var. Yani bana vurduğu için çıkamıyor dışarı. Maalesef arkadaş canını bana veriyor. Kardeşimizden 246k alıyoruz ve tüm ülke benim peşime takılıyor sırf bu adamı kestiğim için. Yani biraz kaçma serüveni yaşanacak. Neyse ki Bloodlet'e oynuyoruz. Mobilitemiz felaket. Tak 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 kaçıyoruz. Kankalar video editleri harbiden uzun ve de uğraştırıcı oluyor. Hem de oyunu oynuyorum. Çok fazla şey yapıyorum bir yandan. Lütfen en azından bana destek için bir beğeni, bir yorum. Abone değilsen abone olursan sevinirim. Şimdi adamdan aldığımız itemleri de depoya koyacağım. Tekrardan yola çıkacağız. Mist'te tam benlik bir rakip buldum. Karşımızda curse olduğu zaman ayakkabımızı taklayalıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tam kuru kafa patlayacakken takla atarsanız kuru kafanın damage'ini yemiyorsunuz. Bunun sayesinde tüm curse'leri bu şekilde pataklayabilirsiniz. Beleşten counterlıyorsunuz yani. Her kuru kafa patlayacağı zaman ayakkabı basacaksın. Bak bir daha gösteriyorum. Hop gösteremedim. Süresi yetmedi beyler kusura bakmayın. Ama burada zınk çizik. 70k için aldığım risk değil tabi mental olarak ama. Boncuk aldık en azından. Boncuğu taşıdım. Boncuk da daha deminki kargo ile aynı mantık. Bize sifon getirecek. Burada maalesef adam direkt kendi için adama saldırdım. Ayakkabımı taklaya almaya vaktim olmadı. Bu arkadaş Curse oynuyor. Curse'e karşı taklasız da birazcık zor maalesef. Hani şu an mesela savaşı kazanıyor gibi gözüküyorum değil mi? Ama bu adam Soldier Boost'u bastığında stackleri biriktiği zaman ben adama yetişemiyorum. Ve adamın Q stackleri bana zıng 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 vuruyor. Üstün üstlük kuru kafası da patlayacağı zaman benim hiçbir defansım kalmıyor. Gördüğünüz gibi sümük böceği gibi patladım yani. Yere yapıştım. Ben de bari video bitmeden bir tane Black Market yapayım dedim. Black Market için itemler topladım. Ve bu itemleri de Black Market'e götürüp satacağız kankalar. Hemen şu şekilde toplayalım itemleri. Direkt olarak satacağım ben. Sizleri tek tek izletmeme gerek yok ama nasıl sattığımı göstereyim. Bu şekilde fiyatlar yakın değilse sell order, yakınsa sell'e koyuyorum. Her şeyi bu şekilde bakın satıyoruz. Toplamda cebimizde satılacak itemlerle beraber 4 May bulunmakta. Toplam oyun saatimiz ise 2,5 saat. 2,5 saatte sıfır hesapta 4 May yaptık kısacası. Ben oynarken bayağı bir eğlendim. Yani bir ayın acısını çıkarttım resmen. Çok keyif aldım. Umarım sen de izlerken keyif almışsındır. Kendine iyi bak diyorum. Görüşmek üzere.